Kanalımdan hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber LM317 ve tip 3055 transistörü ile bir voltaj regülatör devresi hazırlayacağız. Mevcut olan elimde 2 adet potansiyometrem, bir tanesi 10K'lık, diğeri ise 50K'lık bir potansiyometre. Bu devre üzerinde en iyi verim hangisinden alabilirsem onu kullanmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 220 ohmluk bir direncim var. Bunu da devre üzerinde kurulum aşamasında göstereceğim. Bu devre yaklaşık 30-35 volt aralığında ve 10 amper sağlamaktadır. Zaten devremizi tamamladıktan sonra denemeler ve test aşaması beraber yapacağız. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan hep beraber yapım aşamasına geçelim. Devre elemanlarını soğutucu üzerine bağlamadan önce şöyle görmüş olduğunuz gibi bir ısı bandım mevcut. Daha doğrusu ısı pedim. Bu ısı pedi LM317 ve tip 3055 transistörleri arasında kısa devre oluşumunu engellemektedir. Ve olması gereken bir ped. Hemen şu şekilde soğutucu üzerine LM317 voltaj regülatörümü sabitliyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi pedim hiçbir şekilde soğutucuya, daha doğrusu LM317 voltaj regülatörüm hiçbir şekilde soğutucuya değmiyor. Aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz gibi vidanın hemen alt kısmında beyaz bir plastik mevcut. Bu plastik aynı şekilde LM317 ve tip 3055 transistörü arasındaki kısa devreyi önlemektedir. Yani buraya siz normal bir vida bağlamış olsaydınız eğer, aynı şekilde LM317 buradaki soğutucuya temas ederek tip 3055 voltaj regülatörü ile kısa devre oluşmasını, o yüzden bu kısa devreyi engellemek için gördüğünüz gibi şöyle plastik konikli bir vida kullanmayı tercih ediyoruz. Vidamızı da hemen LM317 voltaj regülatörünün şu şekilde tepesinden beri bıraktığımızda gördüğünüz gibi ısı pedim, LM317 voltaj regülatörü ve plastik konikli bir vidam. LM317 hiçbir şekilde soğutucuya değmemesi gerekiyor. Aksi takdirde kısa devre oluşacaktır. Tip 3055 voltaj regülatörünü ise herhangi bir soğutucuya, daha doğrusu herhangi bir pede gerek kalmadan direkt soğutucu üzerine montajını sağlıyoruz. Burada sadece önemli olan LM317T'nin voltaj regülatörünün soğutucuya ve tip 3055 transistöre değmemesi olacaktır. Şöyle uzun bir vidamızı da koyduktan sonra, eğer küçük bir devrelerde, örneğin led, ufak motorlar, bu şekilde bir tüketiciler kullanacaksanız eğer, buradaki soğutucuya çok fazla gerek yok. Çünkü regülatör fazla zorlanmayacağı için çok fazla da ısı üretimi olmayacaktır. Dolayısıyla herhangi bir sorun oluşmayacak. Fakat daha yüksek, örneğin 12 voltluk bir araba ampulleri tarzında yüksek amper, yüksek akım çeken bir tüketicilerde kullanacaksanız muhakkak soğutucuya ihtiyacınız bulunmaktadır. Potansiyometremizi çalıştıracağımız, daha doğrusu girişimizin olduğu 1 numaralı ayağına ilk lehimimizi atıyoruz. Daha sonrasında diğer bağlantımız potansiyometremizin sağ tarafındaki ayağı olacak. Şöyle gördüğünüz gibi potansiyometrenin sağ tarafı, en sağ tarafı LM317'nin 1 numaralı giriş ucuna bağlıyoruz. Sonrasındaki bağlantımız 220 ohmluk bir direnç bağlantımız olacak. Devremize 220 ohmluk direnci bağlamadan önce şöyle bir bağlantısını hazırladım. Hemen bunu da potansiyometremizin şöyle en sol, daha doğrusu orta ayağına bağlıyoruz. Şu şekilde bağlantımızı sağladıktan sonra geri kalan bağlantılarında ise LM317'nin çıkış ucuna bağlanacak
gördüğünüz gibi orta uç çıkış ucuna bağlanacak ve tip 3055 regülatörümüzün de, daha doğrusu transistörümüzün de en baştaki yani base ucuna bağlanacak. Şu şekilde bir bağlantı sağlayacağız. Dolayısıyla hiçbir hattın birbirine değmemesi için voltaj regülatörünün ortasındaki ayağını şöyle yukarıya doğru kaldırmak istiyorum. En azından herhangi bir uç birbirine değmesin. Şöyle hemen lehimimizi, daha doğrusu direncimizi de buraya sabitleyelim. Biraz şöyle bastırıp transistörümüzün de base ucuna bağlantısını yapıyoruz. Şuradaki fazlalıkları kesmemiz gerekir. Mevcut olan bağlantımız bu şekilde. 220 ohmluk direncimizi voltaj regülatörünün orta ayağına yani çıkış ucuna, diğer uçla tip 3055 regülatörümüzün, transistörümüzün en sol yani base ucuna bağlantısını yapıyoruz. Bir sonraki bağlantımızda ise LM317'nin giriş ucuna yani 3 numaralı ucuna şöyle hemen bağlantımı sağlıyorum. Daha sonrasında buradan çıkışımı alarak, daha doğrusu giriş ucuna bağladığım kablonun diğer bir ucunu hemen tip 3055 transistörümün ortadaki ayağına yani kolektör ayağına bağlantımı sağlıyorum. Şöyle hemen bağlantımı sağladıktan sonra buradaki bağlantı aşamamda bitmiş durumda. Şu anda geriye kalan sadece giriş ucum, çıkış ucum ve aynı şekilde transistörün çıkış ucu. Şimdi burada yapmamız gereken, daha doğrusu devrenin geri kalanındaki bağlantıyı tamamlayabilmemiz için potansiyometremizin boşta kalan ayağına giriş ve çıkış eksi 12 voltaj olarak bir yani eksi hattı bağlamamız gerekiyor. Aynı şekilde eksi çıkışını bu ayak üzerinden alacağız. Transistörün şurada görmüş olduğunuz en sağ taraftaki emitter ucundan da artı 12 çıkışımızı alacağız. Eksi giriş ve çıkışlarımı potansiyometremizin sol tarafındaki ayağından bağlantımızı sağlıyoruz. Burası bizim eksi giriş ve eksi çıkış noktamız olacaktır. Aynı şekilde hemen artı çıkışımızı da tamamlayalım. Artı çıkış ucumuzu da tip 3055 transistörümüzün en sağ ayağındaki yani emitter ayağındaki uç kısmından sağlıyoruz. Şöyle buraya da artı bağlantımızı da, daha doğrusu artı çıkış bağlantımızı da sağladıktan sonra gördüğünüz gibi devremiz şu anda hazır durumda. Son olarak sistemimizin artı giriş ucunu da görmüş olduğunuz gibi transistörümün orta ayağına yani kolektör ayağı üzerinden artı giriş bağlantımızı da tamamladıktan sonra hemen bir deneme testi gerçekleştirelim. Burası bizim artı girişimiz. Kısaca devreyi özetlemek gerekirse görmüş olduğunuz gibi 10K'lık bir potansiyometremi bağladım. Burası bizim eksi giriş ve eksi çıkış kısmımız. Potansiyometremizin orta bağlantısına 220 ohmluk bir direnç bağlayarak voltaj regülatörümün çıkış ucuna yani 2 numaralı ucuna aynı şekilde tip 3055 transistörümün en başındaki ayağına 1 numaralı base ucuna bağlantımı sağladım. Potansiyometremin 3 numaralı ayağından aynı şekilde hattımı çektim. Voltaj regülatörümün 1 numaralı potansiyometremin bağlayabileceğim giriş ucuna bağlantımı sağladım. Tip 3055 transistörümün sağ tarafındaki yani emitter ucuna, burası bizim artı çıkışımız.
Ve son olarak da ortadaki ayağımız, yani kolektör ayağımıza artı girişimizi sağlayacağımız bağlantımızı tamamladık. Şimdi devreye beraber bir 12 volt verelim. Şöyle bir mevcut olan 12 voltumu da sizlere göstereyim. Artı bağlantımı sağladım. Eksi bağlantımı sağladım. Gördüğünüz gibi sistem üzerinde, daha doğrusu güç kaynağımdan gelen 12 voltumu hemen yapmış olduğumuz voltaj regülatör sistemimize bağlantısını sağlayalım. Burası bizim eksi giriş kısmımız. Aynı şekilde burası bizim artı giriş kısmımız. Artı ve eksi bağlantılarını tamamladıktan sonra hemen bir sistem üzerindeki voltajı kontrol edelim. Şöyle artı çıkışımıza probumuzu değdirip regülatörümün, daha doğrusu transistörümün çıkış ucuna, aynı şekilde sistemin eksi giriş ucuna baktığımda 1.23 voltaj görüyoruz. Hemen şöyle bir orta, yani artı 12 volt girişine baktığımda 11.92 voltajım var. Çıkış ucuna tekrar baktığımda 1.22. Şimdi bu hat üzerinde şöyle biraz daha ekrana alacak olursam şu şekilde evet, sisteme potansiyometremi çevirerek saat yönüne doğru gördüğünüz gibi bir voltaj artışı mevcut. 2.3, 4 volt, 5 volt. Yavaş yavaş potansiyometremi çevirdiğimde voltajın arttığını göreceksiniz. Bu sistem 30-35 volt aralığında çalışıp 10 ampere kadar dayanmaktadır. Şimdi burada potansiyometremi çevirmeye devam ettiğim zaman gördüğünüz gibi voltajım 10.44-45'lerde seyrederken tekrar artı girişime baktığımda 11.92 bir voltaj girişim mevcut. Buradaki kayıp sistemin çekmiş olduğu 1-2 voltajlık bir düşüş. Dediğim gibi 30-35 volt aralığında çalıştırabilirsiniz. Şöyle voltajımı, güç kaynağımdan gelen voltajımı 27 volt aralığına kadar yükselttiğimde 27 volttan fazlasını görüyorum. Şöyle hemen 200 voltaj ölçü aletimi getirdiğimde tekrardan bir giriş ve çıkışımı kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi 26.5 bir voltaj girişim mevcut. Hemen şöyle baktığım zaman 28. Burası bizim artı çıkışımız. Burası bizim artı girişimiz. Artı girişine baktığım zaman 28 bir voltaj girişi mevcut. Çıkışa baktığım zaman 26. Potansiyometremi sol tarafa doğru çevirdiğimde buradaki voltaj düşüşünü göreceksiniz. 17, 15. Buraya siz 50K'lık bir potansiyometre koyduğunuzda daha hassas bir ölçüm alacaksınız. Minimum 0.1 volt en son düşüşümüz. Aynı şekilde potansiyometremizi saat yönüne doğru çevirmeye devam ettiğimizde voltajın arttığını göreceksiniz. Şu şekilde bir voltajım artıyor. Son kadememiz zaten 26 volt. Tekrardan sıfır konuma getirelim. 0.1 voltajım mevcut. Sistem üzerine, daha doğrusu devre üzerine hemen bir ampul ekleyelim. Bir tane 12 voltluk bir ledim var. Şöyle gördüğünüz gibi ledimin artı bağlantısını ve eksi bağlantısını sağlayıp
artı çıkışıma LED'in artısını, aynı hat üzerinden gelen şöyle eksi çıkışıma da eksiği bağladığım zaman potansiyometremi saat yönüne doğru çeviriyorum. Gördüğünüz gibi çok hafif LED'im yandı. Aynı şekilde çevirmeye devam ettiğim zaman daha aydınlık bir görüntü, daha doğrusu ışık elde etmiş olduk. Şimdi burada aynı şekilde bir voltajımızı ölçelim. Ne kadar bir çıkışımız mevcut? Gördüğünüz gibi 10 volt. Biraz daha vermeye devam ediyorum. Şu anda 12 voltajım mevcut. 12'den fazla çıkamıyorum. LED'lerim zaten 12 volt olduğu için LED'lerin dirençlerine ve kendisine zarar verecektir. Gördüğünüz gibi çıkışımda 12.1 voltaj mevcut. Buraya hemen şöyle bir bulabilirsem bir tane araç farı bağlayalım. Evet, buldum. Buradaki araçlarda kullanılan gündüz farlarının ampulü şöyle gösterecek olursam, sistem üzerine bu kez 12 voltluk bir araç ampulü bağladım. Hemen tekrardan bir multimetremizi bağlayarak sistemdeki giriş ve çıkış voltajını kontrol edelim. Şu anda 1 voltajım mevcut. Hafif hafif potansiyometre üzerinden voltajımı gönderdiğimde 4 voltum ve ampulüm çok kısık bir şekilde yanıyor. Biraz daha voltajımı verdiğimde 6 volt. Şu anda 8 volt. Devam ediyorum. 9 volt. Devam ediyorum. 10, 11 ve 12 volt. Gördüğünüz gibi 12 voltum mevcut. Voltajım şu anda sabit. 12 volt aralığında çalışıyor. Ve sistemde şu an hafif bir ısınma mevcut. Daha iyi bir sonuç alabilmek için büyük bir soğutucuya bağlayıp ve üzerine bir fan ilave edip daha iyi verim alabilirsiniz. Mevcut olan transistörüm ve regülatörümde fazla bir ısınma mevcut değil. Şu anda ısıları gayet normal. Şöyle tekrardan kıstığımda gördüğünüz gibi voltajımız gitti. Kullanmış olduğum kablolar ince prop kablolar olduğu için 12 voltun üstüne çıkamıyorum. Bu sefer yüksek akımdan dolayı kablolar muhtemelen eriyecektir. Siz bu sistemi kurduktan sonra daha kalın kablolar üzerinde deneyebilirsiniz. Bu sistem 30-35 volt aralığında çalışıp maksimum 10 amper desteklemektedir. Yani üzerinden maksimum 10 amper geçirebilirsiniz. 10 amper fazlalığında ise sistemi bozacaktır. Burada görmüş olduğunuz transistör fazla ısıdan dolayı arızalanabilir. Çok fazla yüksek ısıya maruz kalırsa dediğim gibi sistem üzerine bir fan ekleyip bu şekilde kullanabilirsiniz. Elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar size bir voltaj regülatör devresi kurdum. Anlatmaya çalıştım. Umarım kendimce bir şeyler, yorumlar katarak anlatabilmişimdir. Sistemimiz bu şekilde. Beni dinleyip videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.